Uzun bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır bu pandemi döneminde. Herkese merhabalar. Merhabalar Ebru Hanım. Merhaba. Bugün sizlerle GDP konusunda, yani iyi dağıtım teknikleri konusunda sohbet edeceğiz. Biz bir depoya, ilaç deposuna ham madde veyahut da ürün aldığımız zaman teslimat sırasında hangi hususlara dikkat etmeliyiz ve neler yapmalıyız? Öncelikle sevkiyat planlamasında bir risk bazlı yaklaşımdan bahsetmeliyiz. Burada ürünler geldiği zaman depoya nakliyenin yapılacağı aracın kontrol edilmesi gerekiyor. Aracın içi temiz mi? Herhangi bir kırık döküğü var mı? İçerisindeki ürünlerin etiket bilgilerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Okunaklılar mı? Ambalajlara uygun mu? İrsaliye fatura bilgileri eşleşiyor mu gibi. Eğer bunlar uygunsa araçtan ürünler indirilip uygun yerleşimi yapılıyor. Peki, soğuk zincirde taşınan ham madde veyahut da ürün işin içerisine girdiği zaman ne değişiyor? Soğuk zincirde aslında şöyle bir farklılık oluyor. Kontroller araç içerisinde yapılıyor ve uygunluk durumunda yine ürünlerin soğuk depoya hemen aktarımı yapılması gerekiyor. Burada şu konu önemli, bu çoğu zaman atlanabiliyor. Ürünler teslim alınırken belirli dokümanların ve dokümanların tutulması, dokümantasyon kayıtları gerekiyor. Örneğin bunlar neler olabilir? Yükleme iş emri, fatura bilgileri, irsaliye bilgileri, müşteriye kesilen fatura. Ürünlerin zarar görmeyecek şekilde ambalajlanıp ambalajlanmadığı, bunlar kontrol edilmesi gerekiyor. Mümkünse sevkiyatların ürünlerin orijinal ambalajında yapılıyor olması gerekiyor. Yine burada etiket bilgileri, şarj numarası ve araç içi kontrollerde mesela yükleme yapılırken bir kontaminasyon kaynağı var mı gibi kontrollerin dokümante edilmesi önem arz ediyor. Burada bu kontrollerin soğuk zincir için tabii ki de soğuk deponun içerisinde yapılıyor olması gerekiyor. Okey, çok güzel. Teşekkür ederim. Diğer bir konu da soğuk zincirde frigofilik araçların kullanımı söz konusu oluyor. Bu araçlarla ilgili ne tür bir yaklaşım var iyi depolama tekniklerinde? Burada bu araçların mutlaka kalifikasyonlarının yapılması gerekiyor. Araçların GPS ile takip edilmesi, rotalarının kontrollerinin sağlanması ve tabii ki de 7/24 mutlaka data logger'ların uygun sıcaklık takiplerinin yapılması gerekiyor. Aslında GDP ile ilgili detaylı bir eğitim veriyor olsaydım ne kadar da iyi olurdu. Evet, yarın yani 11 Mart'ta GDP eğitimimiz var. Bu eğitime de katılmanızı isteriz. Kayıt yaptırmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın.